Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime Avrupa'dan da yeni bir tepki geldi. Krizi değerlendiren İngiliz askeri uzman Lovell Williams, Türkiye Yunanistan'ı bir günde yok edecek güce sahip. Yunan tarafı adımlarını buna göre atmalı diye konuştu. Yunanistan bir hava tatbikatı yapacağını duyurdu. Ege'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Yunanistan, Ege bölgesinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, bu kez de Ege Denizi'ndeki Bozbaba Adası'nda hava tatbikatı yapacağını duyurarak provokasyonlarını sürdürdü. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa NATO toplantısında Yunan tarafına öyle bir mesaj verdi ki adeta salon buz kesti. Akar Yunanistan'a PKK'ya sahip çıktığı için de tepki gösterdi. Revriyon kampını bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te İsveç. Orada İsveç'te PKK'lılar, YPG'liler her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani bunun ne insanlıkla, ne gelişmişlikle, ne demokrasiyle, ne insan hakları hiçbir alakası yok. Ege'de gerilimi arttıran Türkiye değildir. Ege'de adaları silahlandıran Yunanistan'dır. Türkiye'nin mevcut durumda bir yayılmacı politikası söz konusu değildir. O politikayı uygulamaya çalışan Yunanistan'dır. Bunun da bilinmesi gerekir. Biz bugün burnumuzun dibindeki adeta adaların silahlanmasını asla kabul edemeyiz. Uçaklarımız İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vuracak. Haddini bilmez açıklama eski bir Yunan kor amirale ait. Yunanistan'da Türkiye'ye karşı başlatılan karalamaya ve kışkırtmaya yönelik açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. İki ülke arasında gerilen ipler tartışma programlarında küstah açıklamalara dönüştü. Yunan Deniz Kuvvetleri'nden emekli Koramiral Ekkol Fopoulos konuk olduğu programda savaş çıkması halinde nasıl kazanacaklarının rotasını çizdi. Emekli Kor Amiral 3 savaş uçağından fırlatılacak olan 3 Sky füzesiyle İstanbul'da Boğaz köprülerinin vurulacağını söyledi. Sonra da Türkiye'ye şimdi gelebilirsiniz diyeceğiz dedi. Komşudaki son tahrik edici açıklama Başbakan Mitsotakis tarafından yapılmış, ülkemize yönelik izole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var ifadeleri kullanılmıştı. Geçmiş, eski görev yapmış askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Eğer o geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı. Yani böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına bence gerek yok. Strateji belirleseler ne olacak? Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak? Yunanistan'ın Ege'deki saldırgan tutumuna ilişkin Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e verilen bir raporun etkili olduğu savunuldu. Yunanistan basını, Mitsotakis'e sunulan raporda Türkiye'nin bölgedeki hedeflerinin yer aldığını ileri sürdü. Rapora göre Ankara'nın Mavi Vatan doktrini ile Karadeniz ve Süveyş kanalı üzerindeki ticaret yollarını kontrol etmeye çalıştığı belirtildi. Son günlerde en çok konuşulan kavramlardan bir diğeri ise Mavi Vatan doktrini. Mavi Vatan, deniz alanlarının Türkiye'nin ana karasındaki hak ve egemenliği ile bir bütün olduğuna, ayrılamayacağına işaret ediyor. La galibe illallah. Elini aldık limandan, Mavi Vatan yoluna. Türkiye, Akdeniz'de en uzun ana kara uzunluğuna sahip ülke. Türk tarafının bölgede attığı en kritik adımsa Libya ile 27 Kasım'da yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması oldu. La galibe illallah. Okyanuslar vadini, Barbaros'un yolunda. Mitsotakis'e Türkiye'nin kısa vadede uluslararası bir güç olmasından endişe edildiği ifade edildi. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekilerek, mutabakatla Türkiye sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de değil, Orta Akdeniz'de de güç sahibi oldu denildi.
Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime Avrupa'dan da yeni bir tepki geldi. Krizi değerlendiren İngiliz askeri uzman Lovell Williams, Türkiye Yunanistan'ı bir günde yok edecek güce sahip. Yunan tarafı adımlarını buna göre atmalı diye konuştu. Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan General Baltzoi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin misak-ı milli sınırlarına geri dönmek istediğini, Yunanistan'dan 12 adayı ve Batı Trakya'yı geri almak istediğini söyledi. Türkiye, savunma sanayinde ve uluslararası arenada tahmin edemeyeceğiniz kadar çok güçlendi. Son 20 sene içerisinde bölgesel bir güç haline geldi. Masa başında kaybettiği, türlü entrikalarla elinden alınan eski topraklarını almak için peş peşe adımlar atmaya başladı. Çok yakında Yunanistan'dan 12 adayı ve Batı Trakya'yı isteyecekler, diye konuştu. Burası Batı Trakya. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Meriç Nehri, Karasu, Rodop Dağları ve Ege Denizi arasındaki 8578 kilometre karelik alan. Son yüzyılı acılarla, göçlerle, ayrılıklarla geçmiş acı vatan. Bugün azınlık durumuna düşürülmüş, temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmış, dedelerinin toprakları ellerinden alınmış insanlarımızın her şeye rağmen Türk gibi yaşayıp, Türk gibi düşündüğü topraklar. Bir yer düşünün, İstanbul'a Bursa'dan daha yakın. Fakat kardeşini görmek için yola çıkanların sınır kapısından geri döndürüldüğü, ikinci sınıf azınlık kabul edildiği bir yer. Evet, burası Avrupa Birliği. Türk ordusunun çok zayıfladığını savunan emekli asker, bir sıcak çatışma yaşanması halinde Türk SİHA'larının ekmek kırıntısı gibi kalacağını savundu. Provokatif söylemlerini daha sonra çıktığı Open TV yayınında da sürdüren Yanis Egolfopoulos, Yunanistan ordusu için 2019'dan beri büyük paralar harcandı. Şu an silah üstünlüğü bizde. Türklerden korkmuyoruz. Keşke ilk adımı atsalar, dedi. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Gayemiz Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Hedefimiz Kızıl Elma'dır.